Herkese merhaba. Bu videoda aktif karbonun kimyasal yapısı ve kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Sabundan diş macununa, su arıtma cihazlarından ekolojik çevredeki ağır metal tutmasına, mide bağırsak gaz sorunlarından kimyasal gaz maskelerine kadar birçok alanda kullanılan bu temel element karbon hepimizin yapısını inşa ediyor. Maske demişken cilt lekelerine karşı siyah yüz maskesini de beraber yapıyor olacağız. Elmas ve pırlantanın kimyasal yapısıyla aynı olan kömür ve barut karası maddeyi merak ediyorsak devam edelim. Evet, yaşamsal element dedik. Çünkü biz de dahil, insanlar dahil, hayvanlar, bitkiler, hatta cansız, işte doğal gaz olsun, petrol olsun. Yani aklınıza gelebilecek her organik canlı veya cansız maddede karbon var. Yani karbon olmasaydı bizler olmayacak. Tabii karbon, saf karbondan bahsediyorum. Fakat bizim vücudumuzu veya diğer organik canlıları, cansızları inşa ederken bileşikler oluşturuyor. Özellikle de hidrojenle, oksijenle, işte azotla. Fakat bugünkü konumuz saf karbon. Yani %97'ye kadar bir saflıktadır. İşte burada görüyoruz kapkara. Kömür de karbondandır. Kömürün içinde tabii kükürt gibi, azot gibi, hidrojen, oksijen gibi birçok madde de var. Bu arada karbon da hayli yanıcı. Eğer yüksek bir ısıya maruz kalırsa yanar. O yüzden dikkatli de olmak gerekiyor. Zaten biliyorsunuz kimyada bizde hemen hemen her şeyde bir dikkat gerekiyor. Hamburgerlerde, ekmeklerde de son zamanlarda kullanılıyor biliyorsunuz. Biraz hatta moda oldu. Fakat Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi kullanılmasını doğru bulmadı. Yasakladı hatta. Bu da aklınızda olsun. Bilimsel makaleleri okurken bununla karşılaştım. Dahiliye alınan şeylerde dikkatli olunması taraftarıyım. Zehirlenmelere karşı kullanılıyor. Mesela doktorlar midemizi yıkacaksa eğer, mesela bir ilaç zehirlenmesi oldu veya herhangi bir kimyasal gaz zehirlenmesi oldu. Burada hemen aktif karbonla beraber bir temizlik yapıyorlar. Halojenler gibi aktif değil. Mesela diğer videolarımda klor bazlı dezenfektanlardan, çamaşır suyundan bahsettim. Bunlar mesela çok yüksek aktif klor ve aktif oksijen içerirler. O yüzden de çok aktif maddelerdir ve saldırgandırlar. Yine daha önceki bir videoda diş macunu yapımından flordan bahsetmiştim. O da çok aktif bir maddedir. İyodu da daha sonraki bir videoda bahsedeceğim. İyot da çok aktif bir madde. Fakat buradaki aktif karbonun özelliği küçük bir yapıda olması ve gözenekli yapısından kaynaklanıyor. Gazları, sıvıları, katıları tutuyor, kendine çekiyor ve çevresini arındırmış oluyor. Çok eski çağlardan beri koku giderici olarak ve temizlik, arındırıcı bir madde olarak kullanılmış. Yani süngere benzetebiliriz. Fakat sünger gibi emici, yani absorban değil, adsorban, yani tutucu. O yüzden de sabunlara katılabiliyor veya diş macunlarında temizleyici ve beyazlatıcı özellik olarak kullanıyor. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Orada da yine dikkatli olunmasını tavsiye ettim. Çünkü karbonat kadar olmasa da dişi çizme özelliği var. Fakat bir diş fırçalamada nasıl kullanacağız? Hem de ağzımızı nasıl siyah boyuyor? İsterseniz onu hemen uygulamalı göstereyim. Aktif karbonu alıyoruz. Şöyle ucundan. Diş macunumuzu önce kullanabiliriz. Önce dişlerimizi bir yıkayalım. Ondan sonra ağzımızı çalkaladıktan sonra ıslak bir diş fırçasıyla az bir aktif karbon alıyoruz. Yaklaşık bir 2-3 dakika çok bastırmadan, yani diş minesini çizmeden bir fırçalama yapıyoruz. Veya biraz da tutabiliriz. Belli bir süre kalması gerekiyor çünkü. Oradaki kimyasal maddelerle, zararlı maddelerle birleşsin, onları absorbe etsin, tutsun. Ondan sonra tabii ki tükürüp ağzımızı çalkalayabiliriz. Evet, dişlerimi fırçaladım. Tabii ki böyle kalmıyor. Bunu ağzınızı çalkaladıktan sonra gidiyor. Fakat tabii ki etrafa sıçratmamaya, beyaz eşyaları sıçratmamaya çalışın. Düzenli bir şekilde yaparsak yaklaşık 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta dişlerin beyazladığını da görebiliriz. Kimyasal atıklar içinde kullanılıyor demiştik. Çevreden bahsedersek ekolojik çevrenin temizlenmesi, özellikle ağır metallerin tutulması, su arıtma cihazlarında da kullanılıyor. Bununla ilgili de başka bir videoda bahsediyorum. Tüpe konuluyor. Tüpten su geçtikçe oradaki ağır metaller olsun, koku verici, zararlı kimyasal maddeler olsun. Bunların hepsini adsorban özelliğiyle tutuyor. Sindirim sorunlarında, gaz sorunlarında da bu madde kullanılıyor. Fakat dahili kullanımlar, yani yutulma durumlarını mutlaka doktorunuza, eczacınıza danışın. Savaşlarda kimyasal gaz saldırılarına karşı biliyorsunuz maskeler takılıyor. Onların ucunda da böyle bir bölme var. O bölmede de yine aktif karbon kullanılıyor. Çünkü o kadar çok tutucu özelliği var ki
o zehirleyici, öldürücü kimyasal gazlar bile orada tutulabiliyor. Tabii başka bazı maddeler daha kullanılıyor. Bu arada işte savaştaki gaz maskeleri demişken kitabım Karartı'yı da tavsiye etmek istiyorum. Birinci kitabım Karartı, ki ismi Karartı da bu karbon, yani barut karasından geliyor. Ta ilk çağdan 2. Dünya Savaşı'na kadar kimyagerlerin, kimya laboratuvarlarının savaşa nasıl alet edildiği, insan öldürmek için kimyanın nasıl kullanıldığını böyle biraz trajik, biraz felsefik bir dille anlatıyorum. Akıcı. Sürdürülebilir yaşamda elimizdeki imkanlarla veya marketten, aktardan alabileceğimiz basit bazı kimyasal maddelerle doğal, kendi evimize pratik kişisel bakım çalışmalarını yapabiliriz. Zaten benim videolarımın hepsi, tamamı buna dayanıyor biliyorsunuz. İşte burada da bir siyah maske yapalım. Hem cilt lekelerini hem de oradaki siyah noktalar olsun, yağ bezeleri olsun, orada mikrop, bakteri, mantar varsa onları kendi içine doğru çekme özelliği var. Yine nişasta kullanacağım. Nişasta burada böyle macun kıvamına getirmek için bir plastikleştirici görevini görüyor. Aynı zamanda cilt lekelerine karşı tutma özelliği var. Nişastanın içindeki birçok protein, mineral de cildi beslemiş oluyor. Macun kıvamı hem de bir nemlilik vermek için burada gliserini kullanmak istiyorum. Gliserin, çünkü diğer videolarıma bakın, cilt sağlığı için, özellikle nemlendirme, kuru ciltler için çok ideal bir ürün. Gliserinin de tabii ki bitkiseli var, sentetiği var, hayvansalı var. Benmari usulü o yüzden yapacağım. Önce biraz böyle sıcak su alıyorum. Bir sıcak su ekledim. Yine karıştırma kabım burası olmuş oluyor. Şimdi biraz ısınsın bu. Önce nişastayı biraz su ve gliserinle kıvamlı hale getirelim. Bu arada bunlardan puding de yapıyoruz. Hiç dışarıdan puding almaya gerek yok. Ki o pudinglerin içinde de açıkçası nişasta var. Arkasına bakarsanız %90'ı nişasta. Yani gidip de puding alacağınıza daha ucuz bir nişastayı kullanabilirsiniz. Onu da başka bir videoda anlatayım istedim. Şöyle bir çay kaşığı kadar nişastayı aldım. Biraz sıcak su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Daha sonra gerekirse biraz daha ekleyeceğiz. Şimdi gliserin de ekleyelim. Gliserin ben biliyorsunuz çok kullanıyorum. Şöyle eczaneden de alabilirsiniz. Veya ben böyle daha 1 litrelik büyük kaplarda alıyorum ki bunlar biraz daha hesaplı oluyor. Yarım tatlı kaşığı diyebiliriz. Veya diğer adıyla gliserol. Benmari usulü aktif karbonunu atabiliriz. Bu kadarcık yeter. Çok fazla kullanmayalım. Bunlar da ileride daha da pahalı olabilir. Çünkü eğer yurt dışından geliyorsa doların artmasıyla beraber bunlar da büyük ihtimalle 10 kat artacak fiyatları. Bakın rengi şöyle. Simsiyah değil ama zamanla siyah beyaza, nişastaya baskın gelecek. Evet, şöyle bir kıvamına bakıyorum. Siz de uzaktan şöyle bakın. Evet, macun kıvamına geldi sayılır. Özelliği var. Evet, maskeyi tatbik ettim. Hem cilt lekeleri hem de cilt sorunları için bu maskeyi arada yapabiliriz. Her gün tabii ki olmaz. Yaklaşık böyle haftada bir uygulama yapılabilir. Zaten bir şeyin etkisini tam görmek istiyorsanız biliyorsunuz istikrarlı bir şekilde de yapmak gerekiyor. Siz kendi cilt yapınıza göre, içinde gliserin olduğu için hem kuru ciltler hem de yağlı ciltler için idealdir. Pırlanta ve elmas arasında da bir bağ var. Hepsinin, hatta buradaki kurşun kalemin içindeki bu grafit maddesinin hepsinin ana maddesi karbon. Peki nasıl fark oluyor? Bunda işte grafit, kurşun kalem oluyor. İşte biraz önce gösterdiğimiz gibi burada bir barut tozu olabiliyor. Kömür tozu olabiliyor. Bir de pırlanta ve elmas. Evet, pırlanta ve elmasın içinde de karbon var. Fakat bunların atom dizilişleri farklı. Uzaydaki konfigürasyonları farklı. Bunlara allotrop diyoruz. İşte karbonda başka bir kimyasal yapıda, pırlanta ve elmasta da daha sert bir yapıda bunlar şekilleniyorlar. Evet, bu karbonlar kristallere, yani elmasa ve pırlantaya dönüşebiliyor. Aslında pırlanta elmasın biraz böyle yontulmuş hali, bir ham maddeleri elmas. Bu genel kültürde geçtikten sonra yaklaşık 20 dakika sonra da maskemizi çıkartalım. Daha önceki videolarda gösterdiğim gibi bir nemlendirici, gliserinle yaptığımız bir nemlendirici ile veya yine daha önceki videolarda formülünü verdiğim besleyici kremlerle bu şekilde bakım yapabiliriz. Takipte kalmak için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.